Hayfa'ya bir saldırı beklendiğine ilişkin bilgiler var. Bu ara birçok kentte de sığınakları açmışlar geceyi sığınakta geçirmek için. Bu arada yine El Arabiya'da bir haber geçti. O da ne kadar doğru bilmiyoruz. Bilgi kirliliği var onun için. İsrail medyasından bir açıklama var. Evet. Fuat Tel Aviv'de Şükür'ün olası öldüğüne ilişkin El Arabiya böyle bir haber geçti. Evet, El Arabi öyle diyor. Tel Aviv'de olası bir saldırıya karşı onun için- hazırlık yapılıyor. İsrail medyası da bu yönde haberler geçiyor. Zaten Enes az önce onun için sormuştum. Hani bir kırmızı alarm, Evet. bir halka duyuru var mı diye. Çünkü İsrail'in normal şartlarda hani savaş yetkisi vermişsin. Netanyahu gibi öngörülemez bir katil elinde. Bir kuduz vaka ortada. Dolayısıyla bunun nerede duracağını, bunun son mu, ilk mi, bunu kestirmek mümkün değil. Böyle bir durumda karşı atak hamle gelirse, ki ben hani gelme ihtimalini çok düşük buluyorum. Bu durumda hedef neresi olur? Tel Aviv mi? İsmet Bey'in dediği gibi Hayfa mı? Yani bunu göreceğiz ama Netanyahu'dan nasıl bir açıklama bekliyorsunuz? Şimdi güvenlik yetkilileriyle bir araya gelecek. Kritik bir zirve mi? Şimdi zaten şöyle söyleyelim. İlk girişim o taraftan geldiği için İsrail'den gelmesi sebebiyle muhtemelen bir sürü planlama yapılmıştır değil mi Coşkun Hocam? Göksu zaten Vardığı da söyleniyor bu arada CNN tarafından Göksu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin CNN'e yaptığı açıklamada Netanyahu'nun askeri karargaha, Tel Aviv Varmış mı? askeri karargaha vardığı söyleniyor. 15 dakika önce bu yani 15-20 dakika öncesi itibariyle askeri karargaha varmış durum değerlendirmesi için. şimdi İsmail Bey program başında bir soru sordu. Araya girmek istemedim. Hani bir birlik sevkiyatı var mı yok mu işte böyle bir canlanma hareketlenme diye. Oraya hani bu olayın başlangıcında bir açıklamayla cevap vermiş olayım o soruya. İki tane general diye ortalıkta gezen terörist. Hani tam anlaşılsın diye askeri terimleri mecbur kullanacağım. İki tane Tugay ve onun başındaki o terörist generaller aynen şunu ifade etti. Biz dedi birlik olarak Lübnan'ın güneyine geldik. Harekat planları hazır. Birlik savaşacak şekilde de hazırlığını tamamladı. Emri bekliyoruz dedi. Tam da bu işte o güneyindeki füze saldırılarının olduğu dönemde oldu. Bunun işte 3-5 gün sonrası bu birbirinden açıklamalar gelmeye başladı. Arkasından bu olay yaşandı. Şimdi o birlikler herhalde orada. Ama kara harekatı boyutuna getirir mi işi? Öyle bir yürek olduğu kanaatinde değilim ben İsrail'de. Amerika'ya güvenerek bunların bu işlerin içine giriyor ama güvendiği yer İsrail'den daha eleğe dönmüş durumda. Ne Vietnam'da, ne işte Kore'de, ne Afganistan'da, ne Irak'ta zerre başarısı yok. Yani birbirlerini ağırlayacaklar öyle bir maceraya atlarlarsa ki İsmet Bey'in dediği doğru. Eğer İsrail bir hata yapar, Lübnan'a böyle kara harekatı başlatırsa son olur. Ama böyle havadan işte bu tür saldırılara onlar da mahirler. Niye? Çünkü cesaret yürek istemiyor. Tekniği kullanıyorsun. Altta kim varmış, kim yokmuş. Bunun hiçbir önemi yok. Onda mahirler ama iş karaya geldiği zaman tarla faresi hepsi. Şimdi bu bahsettiğim süreçte Netanyahu'nun ben şöyle bir açıklama yapacağını tahmin ediyorum. Hatırlarsan İran'a benzer işte o dönemde yaptığı bir saldırı sonrası hemen İsrail'den şu açıklama geldi. Hepsi buydu, arkası yok. Burada da sanki hani o Şems bölgesine yapılan saldırının cevabı verilmiştir. Tekrar bir saldırı geldiği takdirde daha şiddetle cevap verilecektir gibi bir açıklama işin en yumuşak geçişi. Geçiş diyorsun. Ama hani az önce program başında dedin ya bir yerde not edelim Netanyahu tekrar size söz vereceğim onu söylemenize diye. Buyurun. Şöyle demişti. Hani o saldırıyı kastederek İsrail bu saldırıyı bir yere not etmeyecek. Hani o Şems'te yapılan 12 çocuğun katledildiği saldırıyı kastediyor. Biz şimdiye kadar Hizbullah şimdiye kadar ödemediği bir bedeli ödeyecek. Şimdi o bedel bu bedel mi bilmiyoruz. O bedel bu bedel değil, dahası var der mi? İşte o açıklamasında görüyor olacağız ama Amerika'nın baskısı işlerse, hani Amerika kontrol altına almayı başarırsa ki İran konusunda da gene benzer gelişmeler yaşandı. Netanyahu'nun işte vereceğimiz cevabı verdik,
bir karşıdan hamle gelmedikçe bizden artık bundan böyle bir saldırı gelmeyecektir gibi bir açıklaması da olabilir diye düşünüyorum. Ama hani kontrolden çıkmış bir İsrail bunu bir üst boyuta taşır mı? Yani zaten taşısa bana göre sıcağı sıcağına bunun arkasından bir takım gelişmeler yaşanırdı. İsrail yine bir bahaneyi bulur orada. Yani Bulur mu? taşımasa bile bulur. Bir de dikkat edelim. Mesela diyoruz ya Hizbullah'a güneyde İsrail saldırabilirdi. Yine baktığınız zaman yine bir savaş modu o. Ama yine gidiyor İsrail 10 aydır Gazze'de yaptığı gibi yerleşimin çok olduğu, işte 17 yaralı var dedi oradaki arkadaşımız. Lübnan Çocuklar Dışişleri da var Bakanı bunun içinde dedi. kuşkusu. Yine gidiyor bu savaşma taktiği. Savaşma değil bu. Başka bir taktikle yine yapıyor. Yani o mertçe düşman dediği kişiyle savaşma yok İsrail. Lübnan Dışişleri Bakanı Lübnan yarın İsrail'e karşı Uluslararası Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacak. İşte yapabileceği bu. Hep bunu yapıyorlar. Bak o Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını Göksu dedi mi bir yere not edelim diye. Onu bir açalım bak o ne demek istedi. Ne demek? Bir İsmail Dükel'le devam edelim mi? Tabii, bir tabii. fikrin. İsmail Bey ne olacak bundan sonra? Türker Akıncı'nın da söylediği gibi İsrail neden hep bunu yapıyor? Yerleşim alanlarının içine gidip bomba atıyor. Çünkü Hizbullah karargahı oraya kurmuş. Yani yerleşim yerinde. Bundan nihayetinde. emin miyiz ama? Şu anda yani İsrail'i Gazze'de konusunda da o kadar çok şey söyledik İsmail Bey. Yani Hamas'ta orada dedi. Hamas'ın karargahı var emin dedi. ol- Hastanenin Ama altı, yani- hastanenin altı. Emin nasıl olmayacaksın? Oradan çıkanlar belli. Hizbullah'ın kontrol altında. Biraz önce bağlantıda olan arkadaş kamera görüntülerini aldırmıyorlar. Biraz önce yani Ama- bundan ama 6 bakın dakika orada- önceydi. Dur falan diye. Yani Orada çok biz- belli ki orada bir Hizbullah'ın karargahı var. Hayır, Oraya Hizbullah'ın karargahı olduğunu bombalamış. bilmiyoruz. Ben Yani Hizbullah'ı savunmak için söylemiyorum. Hizbullah'a orası sempati duyan bir yer zaten. Yapılanma. Ama orada çocuklar da var, kadınlar da var. O zaman Gazze'ye Evet, de bakış açısı yerleşim- şu mu? yerleşim Yani yeri. orada şu oluyor. Çocuklar ölüyor, kadınlar ya ben ölüyor. tartışmak istemiyorum. Ben de tartışmak istemediğim için söylüyorum. Ben sadece. Size tartışmak ekleme yapıyorum. istemiyorum. Yani tartışmak isteseydim çok daha önceden ben de müdahale ederdim. Tabii ki. İstemiyorum tartışmak. Ben de istemiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi 7 Ekim 2023'te bir milat. O tarihte dedim ki Coşkun Komutan'ın da olduğu birçok programda İsrail durmayacak. Durdu mu? Hayır durmadı. Haklı olmak çoğu zaman mutlu etmiyor beni. Durmuyor. Durmayacak da. Efendim kontrolden çıktı. Hayır İsrail kontrolden falan çıkmadı. İsrail son derece ne yapıyorsa bilerek yapıyor. Çok stratejik davranıyor. Biliyor. Ve arkasına da Amerika'yı almış. Netanyahu çılgın adam. Hayır çılgın adam değil. Katil. Ama Amerika'yı toparlamış, avucun içine almış. Görmediniz mi kongredeki konuşmasını? 72 kere kalktılar oturdular. Avuçları patlayana kadar da alkışladılar. Şimdi neresi kontrolden çıkmış bu insanın? Yok, son derece akıllı, stratejik davranıyor. Kendi adına tırnak içinde söylüyorum. Bunun karşılığında hani ne olacak bundan sonraki süreç? Hatırlıyor musunuz? Birkaç ay önceydi işte İsrail Tahran'a attı. Tahran döndü, İsrail attı. Kıyametler koptu. 3. Dünya Savaşı, Orta Doğu bilmem ne yandı. Ne oldu? Yok bir şey. Kontrollü birbirlerine gidip geldiler. Şimdi ya dün ya önceki gün galiba dündü. Açıklama yaptı. Lübnan Dışişleri Bakanı biraz önceki açıklamayı yapan şahıs. Diyor ki ilgili ülkelerle konuştum. İlgili ülkeler bana dedi ki diyor İsrail bir saldırıda bulunacak ama sınırlı kalacak. Siz de hani herhangi bir şey yapmayın, sessiz kalın. İsrail'in hedefinde Hizbullah var. Ya bu tuhaf değil, abuk subuk değil, trajikomik değil, ne derseniz deyin. Ama Lübnan Dışişleri Bakanı yaptığı açıklama. Çok belli ki İsrail ilgili ülkeler yani İsrail'le konuşan ülkeler, İsrail'e akıl veren ülkeler, İsrail'in amacını olumlayan ülkeler. Bunlarla Lübnanlılar konuşmuş. Ve demişler ki sen sakin ol bırak. Şimdi İsrail bir şeyler atacak sen de sakin ol. Hedef Lübnan değil Hizbullah. Hani siz sakin olun. Şimdi geldiğimiz nokta aynen bu. Şimdi şuna inanmıyorum. Hizbullah İsrail'e attı füze ona inanmıyorum. Onu İsrail yaptı. Bal gibi provokasyon bu. Ama nihayetinde bir karşı saldırı var ya bu o. Şimdi Hizbullah ne yapacak? Soru bu. Hizbullah
Ne var ne yok bütün füzelerini çakacak mı oraya? Tahmin etmiyorum. Ama bir şey yapar. Kontrollü, en azından bugün itibariyle yayılmacı olmayan bir kriz var ortada. Bu İsrail'in nihai hedefi değil. İsrail aşama aşama gidiyor. Bölgenin birçok yerinde ocakları yakmış, kazanları koymuş, içine de suyunu koymuş, 60 kısık ateşini kaynatıyor. Şu anda o kaynamış suyu bir yerlere dökmeyi düşünmüyor. Ama bugün düşünmüyor. Yarın düşünecek elbette. Ya da ondan sonraki gün düşünecek. Sadece ufak ufak böyle yakmış, onlar kaynıyor. Şu anda İsrail bunu yapıyor. İnsanlar hazırlıyor. Neyi unuttuk biz kaç gündür? Neyi unuttuk? Gazze'yi unuttuk. Gazze'yi unuttuk ya. Zaten onun için Ha. tezgahlanan bir... Yani cambaza bak. Burada 3 bomba atıyor, 2 füze atıyor, bilmem ne yapıyor. Gazze'nin anasını ağlattı. Gazze diye bir şey bırakmadı ortada. Adam kontrolsüz falan değil. İsrail kontrolsüz değil. İsrail son derece kontrollü işler yapıyor. Kontrolü görmesine rağmen, bunları görmesine rağmen suskun kalan İslam dünyasıdır. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bunu bugün değil ama Saddam 91'de bu İsrail'e 39 füze attı. Aslında 42. 42'ye tamamladı. 39 füze adam çıktı dedi ki ondan sonra da hani dedi 39 füze attı. Biriniz de adam oldu da 40.'yı siz atın dedi. Dedi mi? Dedi. Attılar mı? Hayır atmadılar. Sonra Saddam'ın suçlarına bunu da ilave ettiler. Bundan da yargıladılar. Zaten ondan yok. Sene 91. Sene 2024. Ne değişmiş? Hiçbir şey. Hala suskunlar. Hala İsrail, Netanyahu diyor ki orada, Amerika'da Arap dostlarımız diyor. Kim bunlar? Kim bunlar ya? Kim onlar abi? Hadi birisi söylesin bakalım. Herkes biliyor kim olduğunu da. Ha. O zaman bu kontroldür. Ben burada bir tek şey düşünürüm. Kimse kusura bakmasın. Türkiye ne yapacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu belayı nasıl durduracak? Ya da bu belayı kendisinden uzak tutmak için nasıl bir önlem alacak? A, B, C, D, E her neyse planlar neler? Benim bilmem önemli değil. Önemli olan bu tip planların yapılıyor olması. Benim derdim bu. Yoksa bugünden yarına bir İsrail-Lübnan savaşı çıkmaz. Çıkmaz. Bugünden yarına. Öbürsü gün çıkacak. Orta Doğu'nu kan gölüne çevirecekler. Çünkü nihai bir hedef var. Teolojik olarak var. Siyasal olarak var. Coğrafi olarak var. Bir hedef var. Ki bu hedefin adının çok önceden, siz askersiniz çok daha iyi bilirsiniz, NATO koridorlarında gözümüze sokuldu. Büyük Orta Doğu Projesi. Bölünmüş. Adını değiştirdiler şimdi. Çok seviyorlar. Adı değiştirmeyi çok seviyorlar. Hani yıpranınca yeni bir isim buluyorlar. Buna da Orta Doğu'nun bilmem ne genişletilmiş hali falan değil bir isim taktılar daha sonra. Hedef bu. Bu kadar basit. Bakın devletler iki türlü politika izler dış politikasında. Bir, nihai hedefleri vardır. Bunları da minimum 25 yıllık planlarlar. 25, 50, 100 yıllık planları vardır devletlerin. Bir de konjonktüre göre davrandıkları planlar vardır. Bunlar sorun karşısına çıktıkları zaman çözeceklerdir. Nihai hedeflerinden sapmamak kaydıyla ama. Şu anda eğer o süreç biraz uzamışsa, intikaya uğramışsa belli ki konjonktüre uygun hesaplar nedeniyle politikalarından uzaklaşmışlardır. Bunun en açık örneği nerede? Görüyoruz biz bunu. Sev'de görüyoruz. 100 yıl önce bize bir harita koydular önümüze. Doğru mu? Yırttık attık. Vazgeçtiler mi? Hayır vazgeçmediler. 100 yıl geçti. Aynı haritayı koydular önümüze. Şöyle yapalım mı? Devletler bunlar. Ümit'te sıcak bilgiler var. Ümit aslında Şunu ekleyeyim mi ben Göksu? Evet, Ben Fuat İsmail Bey'e Şükrü'nün- cevap olsun diye eklemeyeceğim. Evet, buyurun. Sadece kendi fikrimi burada belirteyim. Çok kısa. Neden İsrail'in yaptıklarına karşı şüpheli yaklaşmalıyız? Çünkü İsrail yaklaşık 10 aydır Hamas karargahı deyip 40 bin kişiyi katlediyor. Çocukları öldürüyor. Ben bugün İsrail ne yaparsa yapsın şüpheli yaklaşırım. Tıpkı bu akşam olduğu gibi. Ve buna şüpheli yaklaşmaya devam edeceğim. Siz direkt istiyorsanız İsmail Bey buna
Hizbullah karargahı diyebilir. Kıymetli güzel Ben kardeşim benim. bakarım, Bak şimdi, tartarım, izlerim, orada gazeteciyim, değilim. kuşkulu yaklaşır. Orada değilim. Bir saniye. Orada değilim. Değilim orada. Sadece olayı öğrenebilmek için sorular da sordum. Hani nedir? Coğrafi olarak, sosyolojik olarak Evet, olabilir. binanın durumu nedir? Oradan aldığım bilgilere göre de bir şey söylüyorum. Diyorum ki burası Hizbullah'ın karargahıymış. Bütün bilgiler onu söylüyor. Henüz Hizbullah'ın karargahı olduğuna dair kesin net bir delilimiz yok. Peki. Sadece şunu biliyoruz. Saldırının gerçekleştiği nokta Hizbullah'ın kontrolünde olan bir nokta. Burada Hizbullah'a sempati duyan insanlar yaşıyor. Çoluk çocuk kadınlar da yaşıyor. Bilmiyorum ama Hizbullah'a sempati duyan insanlar yaşıyor. Yani peşin hüküm vermek, hele ki bu yaşadığımız 10 aydan sonra Hamas karargahı deyip çocukları öldürdükleri için ben asla İsrail için böyle bir kanıya varmam. Şöyle yapalım. Ümit Uzun'da sıcak bilgiler var. Nedir Ümit elindeki son bilgiler? Göksu, yaralı bilgisiyle alakalı şöyle söyleyelim. Resmi olmamakla birlikte şu anda 68 kişinin bu binada yaralandığı ve bir kadının öldüğü belirtiliyor ve burada yaralanan 68 kişinin 5'inin durumunun kritik olduğu bilgisini sizlerle paylaşalım. Öyle ki bu açıklama elbette ki şu an resmi olarak değil ama Lübnan televizyonunda da bu rakamlar geçiyor. 68 kişi yaralandı, bir kadın öldü ve 5 kişinin de durumu kritik. İşte o yüzden de şu anda hala bu noktada çalışmalar var ve içeriye itfaiye aracı da girdi. O vurulan binanın olduğu kısımda şu an itfaiye ekipleri yaralılara ulaşıyor muhtemelen. Biz bu alandayız. Burada son sıcak bilgi olarak burada ilk başta yaralıların 17 olduğunu söylemiştik, paylaşmıştık. Güncel olarak şu anda bu rakamın 68 olduğu, 5'inin durumunun kritik olduğu ve bir kadının da hayatını kaybettiği bilgisini paylaşalım. Şu anda o binanın olduğu alanda dikkatinizi çekiyorsa ışıklar da kapalı, yani hiçbir ışık yok orada ve oradan yaralı çıkartıldığında da yine bizim görüntü almamıza izin verilmeyecek ama muhtemelen içeride yine çok sayıda yaralı var. Bunun için de çalışmalar devam ediyor Göksu.